Hiç olmadık bir anda. Birini düşünürken buldun mu kendini? Seni ne aramış ne de bir işaret vermişti. Ama sen onu hissediyordun. Kalbinin içinde, aklının köşesinde, rüyalarının derinliklerinde bir yerlerde o hep oradaydı. Sanki sana dokunmadan, seninle konuşmadan, hatta seni anlamadan bile seni içten içe etkiliyordu. Peki bu neden olur? Neden bazı insanlar zihnimizden bir türlü çıkmaz? Neden bazı isimler, bazı yüzler bilinçaltımızda kök salar? Bugün bu sorunun peşinden gidiyoruz. Çünkü bazen yaşadığımız şey aşk değildir. Ancak sıradan bir anı da değildir. Bazı insanlar fark etmeden ruhumuza dokunur ve oradan hiç gitmezler. Onların sesi artık bizim iç sesimiz olur. İşte bu ruhsal temasın ta kendisidir. Ve bu temas fiziksel gerçekliğin ötesinde bir yerden gelir. Zamanı, mekanı ve mantığı aşar. Bu videoda bilinçaltımızda yaşayan enerjileri, ruhsal temas teorisini, kişilerin bizde neden bu kadar derin izler bıraktığını, bilinçaltımıza giren enerjilerin hayatımızı nasıl etkilediğini ve bu kişilerin kim olabileceğini birlikte keşfedeceğiz. Bilinçaltının kapılarını aralamaya hazırsan başlayalım. Like and subscribe. Bazen bir insanla uzun yıllar geçiririz. Ancak hatırlamayız bile. Bazen de bir bakış, bir konuşma, birkaç dakikalık bir temas, bir ömür boyu bizimle kalır. Peki neden? Çünkü her insan aynı oranda iz bırakmaz. Bazı insanlar sadece hayatımızda değil, bilinçaltımıza da dokunur. Bilinçaltı, duyguların, imgelerin ve enerjilerin arşividir. Ve bu arşive kimlerin girip orada yaşamaya devam edeceğine her zaman biz karar veremeyiz. Bazen bir anda, bir kelimeyle, bir bakışla, bir anda kurulan o görünmez bağla bir kişi içimize sızar ve orada bir iz bırakır. Bu iz bazen sevgidir, bazen bir hayranlık, bazen de derin bir kırgınlık. Ancak her ne olursa olsun o kişi artık bizde yaşamaya başlamıştır. Çünkü enerji yön bulur ve insanın enerjisi en çok yoğunlaştığı yere doğru akar. Duygular sözlerden daha kalıcıdır. Hele ki bastırılmış duygular, yarım kalmış bağlar, söylenmemiş sözler. İşte onlar en derine gider ve bilinçaltına yerleşir. Bu yüzden bazen birini unuttuğumuzu sanırız ama bir şarkıda, bir rüyada ya da bir sokakta onunla yeniden karşılaşırız. Çünkü biz unutsak da bilinçaltımız unutmaz. Psikologlar buna enerjisel iz der. Spiritüel öğretiler ise ruhsal etkileşim. Bazı bağlar fiziksel olarak bitse bile ruhsal düzeyde yaşamaya devam eder. Çünkü bazı insanlar bizde yer etmeye değil, iz olmaya gelir. Ve bu iz hayatımızın yönünü bile değiştirebilir. Peki ruhsal temas teorisi nedir? Tanımadığımız birinin gözlerinde kendimizi bulduğumuz an işte orada ruhsal temas başlar. Ruhsal temas teorisi iki ruh arasında görünmez bir bağ olduğunu savunur. Bu bağ bazen geçmiş yaşamlardan gelir, bazen de bu hayatta yaşanacak önemli bir dersin habercisidir. Kimi zaman ruhlar bir anlaşma yapar. Ben senin hayatına gelip seni dönüştüreceğim ama belki kalıcı olmayacağım. Bu temas kısa sürse de etkisi kalıcı olur. Ruhsal temasın işaretleri çeşitlidir. Aynı anda birbirini düşünmek, mesaj atmak isterken ondan mesaj almak, aynı rüyayı paylaşmak, onu düşündüğünde bedeninde bir sıcaklık ya da ürperti hissetmek, fiziksel olarak birbirinizden uzak olsanız bile enerjisel olarak sanki aynı frekansta yaşamak. Bu tür deneyimler bir rastlantı değil, ruhsal düzeyde süregelen bir bağın işaretidir. Ve en önemlisi bu bağ çoğu zaman sessizdir. Konuşulmaz, açıklanmaz, mantığa sığmaz ama hissedilir. Derinden, çok derinden. Ruhunun bir köşesinde onun sesi yankılanır. Onun varlığı sana görünmeden bile güç verir ya da seni alt üst eder. Çünkü bu temas artık fiziksel değil, ruhsal bir düzeydedir. Peki, bir kişinin bilinçaltında yaşadığına dair belirtiler ve işaretler nelerdir? Bazen birini unuttuğunu sanırsın ama bilinçaltın onunla yaşamaya devam eder. Fark etmeden onunla konuşursun, onu hayal edersin ve sen ne zaman yalnız kalsan
O sessizce geri gelir. Peki bu ne anlama gelir? Bilinçaltında birinin izleri varsa bunu nasıl anlarsın? Birini durup dururken düşünüyorsan, hatta bunu istemediğin halde yapıyorsan, hiç sebepsiz yere duygusal olarak dalgalanıyorsan, üzülüyor, sinirleniyor ya da coşuyorsan, rüyalarına tekrar tekrar aynı kişiler giriyorsa, özellikle de aynı temalarla o kişiye dair semboller sürekli karşına çıkıyorsa, adı, doğum tarihi, sevdiği şarkı, sesi, bakışı vesaire ve en önemlisi o kişiyle senin aranda hala yarım kalmış bir şeyler olduğunu hissediyorsan, o zaman bilinçaltında o kişiye dair bir enerji hala aktif demektir. Bu bir aşk, bir özlem, bir pişmanlık ya da karmik bir bağlantı olabilir. Ancak her ne olursa olsun bu bir izdir. Ve bu iz sen istemesen de hayatının bazı yönlerini etkiliyor olabilir. Bazı insanlar senin içinde sessiz bir şekilde yaşamaya devam eder. Ve sen bunu fark etmediğin sürece onların sesi senin seçimlerine karışır. O yüzden bu işaretleri ciddiye almak ruhsal özgürlük yolculuğunun ilk adımıdır. Bilinçaltında birinin yaşadığını fark ettiğinde sorman gereken asıl soru şudur: kim bu kişi? Aşk mı, travma mı, yoksa karmik bir bağlantı mı? Yani onun enerjisi neden hala sende? Bazen bu kişi çok sevdiğin ama kavuşamadığın biridir. Kalbinde yer açtığın ama hikayenizin yarım kaldığı biri. O aşk tamamlanmadığı için bilinçaltına kök salar. Çünkü zihin tamamlanmamış hikayeleri sonsuza dek yeniden yazar. Bazen ise bu kişi bir travmadır. Seni derinden inciten, hatta terk eden biri. Zihnin ve bedenin savunmaya geçmiş olabilir. Ancak bilinçaltın hala onunla yüzleşmeyi bekler. Bu yüzden onun adı geçince tüylerin diken diken olur. Onunla ilgili anılar bir film gibi yeniden canlanır. Ve bazıları hiç tanımadığın ama ilk gördüğün anda kalbini titreten kişiler olur. Sanki onu bir yerden tanıyorsundur. Belki önceki bir yaşamdan, belki de ruhsal bir anlaşmadan. Ona dair hiçbir şey bilmezsin ama ruhun tanır. İşte bu da karmik bir iz olabilir. Aşk, travma, karma, özlem, pişmanlık, suçluluk ya da hayranlık. Bunların her biri bir enerjidir. Ve bu enerjiler bilinçaltımızda şekil değiştirerek hayatımıza yansır. Bazen ilişkilerimize, bazen seçimlerimize, bazen de hayallerimize. Bu yüzden sor bakalım kendine, bilinçaltımda yaşayan bu kişi kim? Ve ben neden hala onun izlerini taşıyorum? Çünkü bu sorunun cevabı seni özgürlüğe, içsel temasa ve ruhsal şifaya götürecek. Şimdi geldik işin şifalanma kısmına. O bağı temizlemeye, özgürleşmeye ve dengeye gelmeye. Artık fark ettin. Bilinçaltında biri var. Belki bir aşk, belki bir travma, belki de geçmişten gelen tanımsız bir bağ. Onun enerjisi hala senin içinde dolaşıyor. Ancak şimdi senin için bir seçim yapma zamanı. Bu enerjiye tutunmak mı yoksa özgürleşmek mi? Bilinçaltını temizlemek sadece birini unutmak değildir. O kişiyle yaşanan enerjisel teması sevgiyle tamamlamaktır. Çünkü her zaman söylediğim gibi bastırılan hiçbir duygu yok olmaz. Ancak kabul edilip dönüştürülürse serbest kalır. İşte bu noktada devreye giren bazı ruhsal uygulamalar var. İlk adım farkındalık meditasyonu. Gözlerini kapat, o kişiyi zihninde çağır. Ona seninle olan bağımı fark ediyorum ve şimdi seni özgür bırakıyorum de. Kalbindeki o enerjiye ışık gönder. Ancak zihninde değil, kalbinde. Bu bir vedalaşma değil, bir tamamlanıştır. Daha sonra enerji kesme ritüeli. Yani kordon kesme meditasyonu uygula. Şimdi hayal et. İkinizin arasında uzanan bir enerji kordonu var. Bu seni yoran, seni tutan bir bağ. Şimdi o kordonu elindeki ışıktan bir makasla, sevgiyle kesiyorsun. Ne kızgınlıkla, ne nefretle, sadece özgürlükle. Bunu derinden hisset. Hem kendini hem de onu serbest bırakıyorsun. Sonraki adım niyet ve dua. Artık yalnızca bana ait olan enerjiyle ilerlemeyi seçiyorum.
Ruhsal temas tamamlandı. Şimdi kendi ruhumla temas halindeyim. Bu niyetleri her gün tekrarlamak enerjini yeniden yapılandırmaya başlayacak. Bir diğer uygulama sembol temizliği ve ritüel obje yakma. Beni takip edenler bilir. Her fırsatta söylediğim bir şey var. Semboller bilinçaltının dilidir. Ve bilinçaltı dönüşüm sürecinde çok ama çok etkilidir. Biz bilinçaltımızla semboller aracılığıyla iletişim kurarız. Küçük bir kağıda onun ismini yaz ve kağıdı güvenli bir yerde yak. Yakarken de şu cümleyi kalpten inanarak söyle. Artık bu enerjiyi sevgiye dönüştürüyorum. Dilersen bir tütsü, ada çayı ya da mum yakabilirsin. Böylece enerji alanını fiziksel olarak da desteklemiş olursun. Şunu unutma sevgili dostum. Ruhsal temaslar da tıpkı fiziksel bağlar gibi temizlenmeli ve şifalanmalıdır. Çünkü sen artık bir enerjinin tutsağı değil, ruhunun efendisisin. Ve bunu kesinlikle hak ediyorsun. Bilinçaltımız bir enerji kütüphanesi gibidir. İçinde geçmişin izleri, bastırılmış duygular, yarım kalan sözler ve hatta başka ruhların dokunuşları saklıdır. Peki, senin bilinçaltında kim yaşıyor? Seni farkında olmadan etkileyen, geceleri rüyana giren, gündüz zihninden çıkmayan o kişi kim? Bugün belki de ilk kez fark ettin bir ismin ağırlığını. Belki bir yüz, bir bakış hala seninle konuşuyor içten içe. Ama artık sen bu enerjinin farkındasın. Ve artık sen ruhunun efendisisin. Unutma, bilinçaltında kim olduğunu fark etmek, hayatına dönüştürme yolunda attığın ilk ve en güçlü adımdır. Ve farkındalık aslında her şeydir. Artık kendine şu soruyu sorabilirsin. Bu kişi bana ne öğretti? Ve ben artık bu enerjiden özgürleşmeye hazır mıyım? İşte bu video senin için yepyeni bir başlangıç. Belki de şu an ihtiyacın olan şey buydu. Şimdi senin için içsel bir temizlik süreci başlıyor. Belki kendine ilk kez bu kadar dürüst bakıyorsun. Ve emin ol, bu videoyu buraya kadar izleyerek bile gerçek dönüşümün ilk adımını çoktan attın. Yorumlar bölümüne artık kendi enerjimle özgürüm yaz. Bu söz senin için bir karar, bir niyet, bir başlangıç olsun. Ve kim bilir, belki de bu videoyla birlikte senin için bir ruhsal temas daha tamamlandı. Bir sonraki videoda buluşana dek özgür ve mutlu kal güzel dostum.